Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine güzel bir iki şiş örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere herkesin yapabileceği türde iki şiş örgülerinize çok yakışacak güzel ve kolay bir modelle geldim arkadaşlar. Hemen şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde kartopu ipim var. Bir tık kalın bir ip arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Kalınlığını, inceliğini, renk numarasını merak eden olursa renk kodumuz ise hemen şöyle bu kısımda yazıyor. Ben 3,5 numara şiş kullanacağım. Bir tık kalın bir ip, 4 numara şiş de kullanabilirsiniz bu ipi örerken. Evet, şöyle hemen dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Şöyle hemen ilmekler toplayarak modelimi anlatacağım arkadaşlar sizlere. İlmeklerimiz, ilmek sayılarımız bu modeli yapacağımızda 2 ve 2'nin katları artı bir ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen şöyle ilmeklerimi ayarlayıp geliyorum. Evet, şöyle 17 ilmek attım. 2 2 yani çift ilmekler üzerinde modelinizi kurabilirsiniz. Artı bir ilmek ekledim. Tabii ki yeleklerde, hırkalarda sizler kenar bantlarını da eklemeyi unutmayın. Şöyle hemen birinci sıramız olduğu için bir sıra düz örüp modelimi kuracağım. Sizler dilediğiniz lastik örgüyü bu modele uygulayabilirsiniz. Hemen şöyle ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek aldım. Bir sıra düz örgümü örüyorum. Ön yüzde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ters çıkıyorum. Daha düzgün dursun diye kenarları. Hemen modelimizin birinci sırası ön yüzdeyiz. Burada ilk ilmeğimi ters ördüm. Burada ikinci ilmeğime geldiğim zaman hemen boşluktan bir ilmek, şöyle ilmeklerimizi biraz uzatalım, daha güzel duruyor modelimiz. Bir doladım, tekrar bir kez daha bir doladım, pardon dolamadım. Şöyle 3 tane ilmeğimiz, dördüncü ilmeğimizi de örerek tamamladık. Bir ilmekten 4 ilmek çıkardık. Arada bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ikinci ilmeğimi boşluğundan bir ilmek doladım. Tekrar bir ilmek. Dördüncü ilmeğimi ise örerek tamamladım. 2 4 ilmek. Arada bir ters. Tekrar 1 2 3 dördüncüyü düz bir şekilde ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 1 2 3 bir kez de düz ördüm 4 ilmek. Bir ters, 1 2 3 dördüncüyü de ördüm. Arada ters ilmeğim, 1 2 3 dördüncüyü ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Hemen arada bir ters ilmeğimizi unutmuyoruz. Yine tekrar son örneğimi kuruyorum. 2 3 bir düz. Kenar ilmeğimi şöyle tekrar ters. Yani burada bir ara ilmek, kenar ilmeği.
Modelimin ikinci sırası arka yüzdeyiz. Evet, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırada bir tane düz ilmeğimiz var. Arka yüzde ters örmüş olduğumuz ilmeğimiz. Hemen bunu düz bir şekilde örüyoruz. Burada 4 tane de artırmış olduğumuz ilmeğimiz var. Bir ilmekten 4 ilmek çıkartmıştık. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Buradaki ilmeklerimi örmeden diğer şişime alıyorum. 3 tane ilmeğimi. Tekrar bir düz, 4 tane artırmış olduğum ilmeğim. Tekrar bir tane daha düz örüyorum. İpimi kendimden taraf alıp diğer 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Tekrar bir düz ilmek daha örüp ipimi kendimden tarafa aldım. Diğer ilmeklerimi örmeden şişime aldım. Tekrar bir düz daha ipim kendimden tarafta 3 ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. Düz ilmeklerimi ördüm. İpim kendimden tarafta örmeden 3 ilmeğimi aldım. Bir düz, tekrar bir düz ilmeğimi daha ördüm. 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. Bir düz, tekrar bir düz daha 3 tane ilmeğimi diğer şişime aldım. Kenardaki düz ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de ters örerek ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Modelin ön yüzünde. Şimdi burada ise 3 tane ilmeğim var. İpim bu sefer arka tarafta. Hemen 3 tane ilmeğimi tekrar örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Burada örmeden atlatmış olduğum ilmeğimi ördüğüm ilmeğimin üzerinden bu şekilde atlattım. Şimdi buradaki sadece bir ilmeğimizden 4 ilmek çıkartmıştık. Şimdi tek ilmeğe düşürdük arkadaşlar. Yani artırdık, eksilttik. Tekrar bir ters ilmeğimizi ördük. İpim arka tarafta. Hemen şöyle örmeden diğer şişime aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Ters örmüş olduğum ilmeğin üzerinden örmediğim ilmeklerimi hemen şöyle atlattım. Yine bir tane ilmeğe düşürdük. Bir ters örmeden al. Bir ters atlat. Ters örmeden al. Ters atlat. Ters. İpimizin arka tarafta olmasına dikkat edelim. Örmeden aldım. Bir ters atlattım. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Dediğim üzere buradaki ilmeklerimizi uzatırsak daha böyle puf puf duruyor arkadaşlar modelimiz. Devam ediyorum. Bir ters ilmeğim, kenar ilmeğimi de ters olarak çıkardım. Şimdi modelimizin arka yüzü 4. sırasındayız. Burada ise kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir düz ilmeğimi örüyorum. Model kurmuş olduğumuz ilmeğimizi ters örüyoruz. Yani burada bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak tamamlıyoruz. Modelimiz arkadaşlar 4 sıradan oluşuyor fakat kendini 8 sırada tamamlıyor. Burada yapmış olduğumuz modeli kaydırarak tekrar kuruyoruz. Şimdi hemen onu da göstereceğim. Şimdi modelimiz bu şekilde oldu.
Şimdi buradaki yapmış olduğumuzu şu kenardan kaydırarak bir tanesini bu kısma, bir tanesini bu kısma olarak bu küçük tomurcukları kurarak gideceğiz arkadaşlar. Hemen şimdi ikinci modelimiz birinci sırasından başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen burada ters ilmeğimden tekrar burada yapmış olduğumuz gibi ilmek. Boşluktan bir ilmek doladım. Bir ilmek daha aldım. İlmeğimi düz bir şekilde ördüm. 4 ilmek. Burada aradaki bu düz ilmeğimizi ters örüyoruz artık. Tekrar. Boşluktan bir ilmek doladım. Bir ilmek daha aldım. Tekrar düz bir şekilde tekrar ördüm. Bu ilmeğimi, sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 ve dördüncüyü aldım. Sıradaki ilmeğim ters. 1 2 3 dördüncüyü ördük. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 bir de düz, sıradaki ilmeğimi ters. 1 2 3 bir de düz, sıradaki ilmeğimi ters. 1 2 3 bir kez daha düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi bu kenar kısma geldiğimiz zaman aynı buradaki gibi örnek kuruyoruz. Kenar kısımdaki tek ilmeğimi hemen buradan bir tane ilmek doladım. Bir ilmek daha aldım. Düz bir şekilde ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek birinci sıramı tamamladım. İkinci modelimin. Şimdi hemen İkinci sıra arka yüzde yine aynı işlemi yapacağız. Bir alt sırada yapmış olduğumuz işlemin şurada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bir ilmeğimizi düz bir şekilde örüyorum. İpim kendimden tarafta 3 tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum. 1 2 düz ilmeğimi örüyorum. İpim kendimden tarafta 3 ilmeğimi diğer şişime alıyorum. 1 2 düz, ipim kendimden tarafta diğer şişime. 1 2 düz, 3 ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Tekrar 1 2 düz, 1 2 düz, 1 2 düz, 3 ilmeği diğer şişimize alıyoruz. Tekrar 1 2 düz, tekrar kenar ilmeğimi de ters örerek tamamlıyorum. Hemen modelin ön yüzüne geçtik arkadaşlar. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 3 tane ilmeğimi diğer şişime aldım. Tekrar bir ters ilmek ördüm. Bunu da hemen üzerinden 3 tane ilmeği atlattım. Tekrar burada kenarda arada bir ters ilmeğimi örüyorum. İpim arka tarafta. Tekrar bir ters atlatmış olduğum ilmeklerimi içerisinden geçirdik. Yine bir ilmeğe düşürdük. Buradaki modellerimiz evet şöyle kaymış oldu arkadaşlar. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldım. Bir kez ters ördüğüm ilmeğin üzerinden 3 tane ilmeğimi atlattım. Ters, örmeden al, ters,
atlat. Ters, örmeden al, ters, atlat. Ters, örmeden al, atlat. Hani bu kadar basit bir model. Şöyle. İnanın bütün örgülere de çok yakışacak bir modelden bahsediyoruz. Hemen şöyle tekrar bir ters, kenardaki yine ilmeğimizi de aynı şekilde diğer kenarda yapmış olduğum gibi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek ikinci örneğimiz, üçüncü sıramız tamamlandı ve dördüncü sıramız, modelimizin tamamının sırası 8. sıramızdayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Model kurmuş olduğum ilmeğimi ters alıyorum. Yani burada ise tek yapacağımız işlem bir ters, bir düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet arkadaşlar, modelimizi 8 sırada bir kez kurmuş olduk. Modelimiz, hemen şöyle göstereyim. Gerçekten bütün örgülere biraz kalın iplerde güzel duruyor arkadaşlar bu model. Puf puf duran, bebek örgülerine de çok yakışacak, yumuşacık duran bir model. Hemen şöyle göstereyim. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. İstediğiniz, dilediğiniz renkte iplerde yapabilirsiniz. Bu modeli 2 renk iplerde de çok güzel duracağını düşünüyorum. 4 sırasını bir renk, 4 sırasını bir renk yaparak hoş bir model ortaya çıkar. Bebek örgülerinde bu şekilde kullanabilirsiniz. 2 renkli, çoklu renkli örgülerde kullanabilirsiniz. Hemen şöyle, ben daha önce yapmış olduğum biraz daha büyük parça üzerindeki modelimi sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet. Biraz daha büyük parça üzerinde yapmış olduğum modelim şöyle görünüyor. Bu da sizinle birlikte yapmış olduğumuz örneğimiz. Şöyle hemen arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde duran, gerçekten bebek örgülerinde yumuşacık duracak bir model diye düşünüyorum. Şöyle, aslında bu ipimin biraz sertliği var ama diğer bebe yünlerinde kullanırsanız bu model, bunda bilen yumuşacık durdu modelimiz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam bir beğeni, bir yorum. Henüz abone olmadınızsa aboneliklerim ücretsizdir. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.